Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. En sevdiğim lezzetlerden bir tanesiyle yine karşınızdayım. Siz ve çocuklarınız haftada en az bir kez balık yemelisiniz. Bu tarif balığın tüm besin değerini koruyor. Ayrıca hazırlaması da oldukça kolay, leziz bir tarif. Göreceksiniz, sadece hazırlaması da 5 dakika sürüyor. Hemen yapım aşamasına geçiyorum. Ben 2 adet çupra kullandım. Tek balıkla da yapabilirsiniz. Kişi sayısına göre siz de balık miktarını arttırabilirsiniz. Çuprayı çok seviyorum ama bir levrek de kullanabilirsiniz bu tarifi yaparken. Hangi balığı seviyorsanız hepsiyle inanın çok güzel oluyor. Öncelikle balıklarımın üzerine çizikler atıyorum iyicene pişmesi için. Ve bu tarifimde renkli kapya biberler kullandım ben. Yani sizde varsa yeşil de tercih edebilirsiniz ama ben hem bu renkli biberlerin tatlarını hem de görselliğini çok seviyorum. O yüzden birer adet sarı ve kırmızı kapya renkli biberlerden kullandım. Gördüğünüz gibi önce saplarından ayırıyorum ve jülyen şeklinde doğramaya başladım. Çok kalın olmasını tercih etmiyorum. Biraz ince ince doğruyorum onları. Ben bu tarifi keşfedene kadar inanın bütün balıkları hafta sonuna saklıyordum. Hafta sonu evde olduğum günlerde özellikle yapmayı tercih ediyordum. Çünkü bana göre balık zaman alır, ortalığı biraz kirletir falan gibi bir düşüncedeydim. Ama bu tarifle bu algım tamamen değişti. 5 dakikada hazır. Hazırlaması, sunumu, pişmesi o kadar kolay ki bu nedenle mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Biberlerimi doğradım. 3 orta boyda soğanım var. Soğanlarımı da gördüğünüz gibi halka şeklinde doğruyorum. Halka halka. Zaten soğan da balığa inanılmaz lezzet veriyor. Şimdi fırın kabımı yağlıyorum. Zeytinyağı kullanıyorum bir miktar. Soğanlarımı pişirme kabının içerisine öncelikle yerleştiriyorum. Arkasından kapya biberlerimi yerleştiriyorum. Kat kat olacak şekilde. Onlar altta kalacak. Sonrasında da balıkları hemen üzerine yerleştireceğim. Gördüğünüz gibi harika görünüyorlar. Şimdi sırada diğer kapya biberim var. Kırmızı olan. Önce çekirdeklerini çıkarıyorum. Ve bir adet biberimi rendelemeye başlayacağım. Gördüğünüz gibi rendenin iri kısmıyla rendeliyorum. Hiç zor gelmesin, çok çabuk rendeleniyorlar, emin olun. Sonrasında zeytinyağımın içerisine onları ilave ediyorum. Sıvı yağ ve rendelediğim kapya kırmızı biberin içerisine bir adet limonu da bir güzel sıkıyorum. Siz isterseniz daha fazla da sıkabilirsiniz tabii, ekşi seviyorsanız. Eğer limon tadını, ben balığın daha çok balık tadıyla kalmasını sevdiğim için bir adet limonu yeterli buldum. Zaten gördüğünüz gibi limonumun da suyu oldukça fazla, yeterli olacaktır. Biraz karabiber, biraz da tuz ilave ediyorum ve sırada sarımsaklarım var. Sarımsak da yine balığa en çok yakıştırdığım sebzelerden bir tanesi. 4 iri diş sarımsak kullandım ben. Bir güzel karıştırıyorum. İşte bu da harika balık sosum. Ben bu sosla bu balığı çok beğeniyorum. Hem çok güzel kızarmasını sağlıyor hem de inanılmaz lezzet veriyor. Biliyorsunuz balıkların o dışından biraz kesikler atmıştık. İşte bu sosun tamamen içine işlemesini de sağlıyor bu kesikler. Bir fırça yardımıyla gördüğünüz gibi sürüyorum. Hatta kalanları da böyle onların içine de bir güzel yayıyorum. O pişerken buharıyla bütün lezzetler iç içe birbirine girmiş oluyor. Zaten balığın faydalarını zaten hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Balık bağışıklık sistemini korur, zekayı geliştirir. Hani 7'den 77'ye kadar herkesin düzenli olarak tüketmesi gereken besinlerin en başında geliyor bence. Ayrıca bir omega 3 deposudur. Omega bizim vücudumuzun üretmediği bir şey ve mutlaka desteklenmesi gerekiyor. Çocuklarımız için dikkatini arttırıyor, gelişimini çok destekliyor, kemikleri güçlendiriyor. Ve en önemlilerinden bir tanesi de hücrelerimizi onarıyor tabii ki. Bu arada ben bunları anlatırken bir taraftan da
8-9 diş, yaklaşık böyle bir avuç kadar sarımsağı da soydum. Onu da balıklarımın üstüne ilave ettim ve biraz limonla süsledim. Sonrasında fırına sürdüm. Yarım saat kadar pişirmeniz yeterli olacaktır 220 derecede. Bu tarifin en pratik olmasının nedenlerinden bir tanesi de garnitürünün de aynı zamanda pişmesi ve yanında olması. Tabii ekstra yeşillik isteyen arkadaşlarım yanına biraz roka, biraz çeri domates falan da ilave edebilirler. Gördüğünüz gibi çok da lezzetli oldu. Zaten çupra da çok doyurucu bir balık. Hepinize şimdiden tekrar afiyet olsun. Daha fazla güzel tarifler için de lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.